Yönetmen David Fincher bir röportajında filmin her sahnesinde görülen en az bir tane Starbucks bardağı olduğunu belirtmiştir. Tyler Durden bir karakter olarak karşımıza çıkmadan önce ekranda 4 kez görülüyor. Anlatıcının Bridgeworth Suites isimli bir otelde kaldığı sahnede TV'de dönen bir otel reklamı var. Otel çalışanları ellerini açıp müşterilere hoş geldiniz diyor. O sahnede bir otel çalışanı olarak Brad Pitt'i yani Tyler'ı görebiliriz. Brad Pitt ailesinin Fight Club'ı izlemesini hiç istememiş. Fakat ailesi ısrarla izlemek isteyince Brad Pitt onlara filmdeki bu sahneyi göstermiş. Ve ailesi de bu sahneyi gördükten sonra filmi izlemekten vazgeçmiş. Filmin çekimleri sırasında Helena Bonham Carter, makyözün makyaj yaparken sol elini kullanması konusunda ısrar etmiş. Çünkü Carter, Marla'nın makyaj yapmada becerikli olacak ya da bunu umursayacak bir kişi olduğunu düşünmüyormuş. Bir Fight Club üyesinin rahibi ıslattığı sahnede kameranın birazcık sallanmasının sebebi kameramanın kendini tutamayıp gülmesiymiş. Brad Pitt ve Helena Bonham Carter ekranda görünmeyen seks sahnelerinin orgazm seslendirmeleri için tam 3 gün uğraşmışlar. Edward Norton'un canlandırdığı anlatıcı karakteri Brad Pitt'in oynadığı Tyler'ın kulağına vurduğu sahnede Norton gerçekten Pitt'e vurmuş. Normalde vurmuş gibi yapması planlanırken sahneden önce yönetmen David Fincher Norton'u kenara çekip gerçekten vurmasını istemiş. Vurduktan sonra Pitt acı içindeyken Norton'un gülümsemesi de sahnede görülüyor. Marla Singer'ın telefon numarası Memento filmindeki Teddy'nin numarasıyla aynı. Ayrıca bu numara Harriet the Spy filmindeki Hong Kong restoranının, Someone Like You filmindeki Eddie Alden'ın ve Millennium dizisinin bir bölümündeki akıl hastanesinin de telefon numarasıdır. Tyler Durden rolü için yapımcılar Brad Pitt üzerinde karar kılmadan önce Russell Crowe'un oynamasını istemişlerdir. Sean Penn ve Matt Damon anlatıcı rolü için denendiler fakat rolü Edward Norton kapmıştır. Boyu 1.57 olan Helena Bonham Carter, 1.80 olan Brad Pitt ve 1.83 olan Edward Norton'a yaklaşabilmek için devasa platformları olan topuklu ayakkabılar giymiştir. Çekimlerden önce Brad Pitt ve Edward Norton boks ve sabun yapma dersleri almışlardır. Chuck Palahniuk kitap için gerekli olan ilhamı kendisinin başından geçen bir olaydan almış. Bir hafta sonu kamp yaparken çevredeki diğer kampçıların çıkardıkları gürültüden şikayet etmiş ve bunun sonucunda da dayak yemiş. Ancak hafta içi ofise yara bere içinde gittiğinde kimsenin yüzündeki yaraları sormayıp sadece hafta sonu nasıl geçti diye sorduğunu fark etmiş. Çünkü eğer yaralarını sorarlarsa bu Palahniuk ve iş arkadaşları arasında kişisel bir etkileşim yaratacaktı. Ancak belli ki iş arkadaşları kendisiyle olan ilişkilerini kişisel bir seviyeye taşıyacak kadar Palahniuk'u umursamıyordu. Yazar bu sosyal tıkanıklıktan çok etkilendi ve bu gözlem romanın temelini oluşturdu. Tyler'ın dövüş kulübü üyelerine yaptığı ilham verici konuşma sahnesinde televizyonda bize bir gün milyoner, rock yıldızı ve sinema tanrısı olacağımız söylenerek büyütüldük diyor. Konuşma yaptığı sırada rock yıldızı derken Angel Face karakterini canlandıran Jared Leto'ya bakıyor. Leto, Oscar ödüllü bir oyuncu olmasının yanı sıra ayrıca 30 Seconds to Mars adlı rock grubunun kurucusu olan bir rock yıldızı. Marla karakteri için son 2 seçim Helena Bonham Carter ve Reese Witherspoon'du. Fincher Carter'ı isterken yapım şirketi daha büyük bir isim olduğu için Reese Witherspoon'u tercih ediyordu. Ancak Witherspoon rolü çok karanlık olduğu gerekçesiyle reddedince Marla'yı Carter canlandırdı. Anlatıcı haikuları yazarken ekranda görünen liste set ekibinin isim listesi. IMDb'ye göre Brad Pitt rol için ön dişlerini birazcık tıraşlatmış. Filmdeki 3 dedektif Andrew, Kevin ve Walker'ın isimlerinin kombinasyonundan Seven'ın yazarı olan Andrew Kevin Walker'ın ismi çıkıyor ve Seven'ın yönetmenliğini de David Fincher yapmıştır. Filmin DVD sürümünün sonunda telif hakkı uyarısından sonra Tyler Durden'ın seyircilere yaptığı ikinci bir uyarı var ve sadece 1 saniye ekranda görünüyor. Eğer bunu okuyorsan bu uyarı senin için. Bu anlamsız güzel baskılı kağıttan okuduğun her kelime hayatından harcanan diğer 1 saniye demek. Yapacak başka işlerin yok mu? Hayatın gerçekten bu kadar boş mu da bu anları daha iyi geçirebileceğin bir yol düşünemiyorsun? Yoksa saygı ve inanç beslediğin otoriteyi ortaya koyanlardan çok mu etkilendin? Okuman gereken her şeyi okur musun? Düşünmen gereken her şeyi düşünür müsün? Sana alman gerektiği söylenen her şeyi satın alır mısın? Apartmanından dışarı çık. Karşı cinsten biriyle tanış. Lüzumsuz alışverişi ve mastürbasyonu bırak. İşinden ayrıl. Bir kavga başlat. Yaşadığını kanıtla. Eğer insanlığını ispat edemezsen bir istatistik olarak kalacaksın. Artık uyarıldın.
Tyler.